Herkese merhaba dikiş sınıfından ve yeni anneanne olacağının haberini alan Gül'den. Bu güzel haberi alır almaz işe koyulduk ve artık bebek hazırlıkları dikiş sınıfında başladı. Çok mutluluk verici bir haber. Kumaşımız pazen pamuklu bir kumaş, bebeğin cildine zarar vermeyecek, organik olmasına dikkat ettik. Pamuklu kumaşlar tercih edilmelidir. Yıkanmış ve ütülenmiş olması gerekiyor. Kumaşımızın kenarındaki kenar kısımlarını çıkararak battaniyeyi dikeceğiz ki kalınlık yapmasın diye. Çok özenerek dikmek gerekiyor çünkü elbette kendi giyimlerimizde de kumaşın organik ve pamuklu olmasına, sentetik olmamasına dikkat edeceğiz ama özellikle bebek çocuk giyimlerinde buna çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Onları korumak bizim sorumluluğumuzda. Kumaşın kenarını şimdi makası elimize alıyoruz, kesiyoruz. Ölçülerimizi ondan sonra belirleyeceğiz. Biz 1 metreye 1 metre ölçülerini kullandık. 5 eksik, 10 fazla olabilir. Çok küçük olmaması kaydıyla bebeği rahat sarıp sarmalayabilecek ve biraz büyüdüğünde de kullanılabilecek ölçülerde olmasını öneriyoruz. Ama biz kumaşımız buna yettiği için 1'e 1 ölçülerini kullandık. Ve kumaşı yüzü yüzüne gelecek şekilde kapatıyoruz ve iğneleyeceğiz. Arasına da bir süsleme fisto koymayı düşünüyoruz. Ölçüleri ben kağıda da yazdım. Kumaş eğriliklerini düzeltiyoruz elbette. Bütün kenarların ölçülerinin birbirine eşit olması çok önemli. Tam bir kare elde edeceğiz bu ölçülerle. 90'a 90 olabilir, 95'e 95, 105'e 105, 110'a 110 ölçülerde yapabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken hangi ölçülerde yaparsanız yapın, bütün kenarlarının ölçüsünün birbirine eşit olması gerekliliğidir. Gül şimdi kumaşımızı çizdiği yerlerden kesiyor. Burada tabii ki uçan kalem kullandık. Asla tükenmez kalem ve kurşun kalem gibi şeyler kumaşlarımızı çizerken kullanmıyoruz. Ya çizgi sabunları, ya çizgi taşları ya da çizgi kalemleri kullanıyoruz. Bu arada kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Çünkü biz Gül'le birlikte bebek doğana kadar ve doğduktan sonra da inşallah çok güzel şeyler dikmeye ve sizlere de anlatmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda böyle bir battaniye çok güzel bir bebek hediyesi de olur. Oldukça da hesaplı oluyor kendiniz diktiğiniz zaman. Tanıdıklarınıza, yakınlarınıza hediye dikebilirsiniz. Satışını yapıp para kazanabilirsiniz. Böyle bir fisto seçtik. Kenarına şimdi gül nasıl yerleştireceğimizi gösteriyor. Kumaşı yüzü yüzüne kapattıktan sonra pomponların ucu yani fistonun ucu iç tarafa doğru gelecek şekilde kenarına iğneleyip teyelleyeceğiz. Çok çektirmeyeceğiz, çok da bol bırakmayacağız. Kumaşın düzüne yapıyoruz. Bunu unutmayın. Buraya da sizin için not aldım. Şimdi bu kenarından güzelce iğneleyip gülün teyellemesini isteyeceğiz. Gül oturuyor, iğnelenmesini yapıyor. Siz istediğiniz şekilde fisto yapabilirsiniz. Pamuklu fisto kullanabilirsiniz. Kumaşın rengine ve özelliğine uygun seçmekte de elbette fayda var. Bebek kız bebek olacak. Bebek ve çocuklarda renk ayrımını çok tasvip etmesek de gene de kızlara yakışan canlı renkleri sanki uygun buluyoruz ister istemez ama dilerseniz erkek bebekler için de bu renkleri elbette ki seçebilirsiniz. Renkler bütün insanlar içindir. Bunu da hiçbir zaman unutmayalım. Şimdi Gül iğnelediği yerden teyellemeye başladı. Burada bana diyor ki hocam çok heyecanlanıyorum lütfen çekme. Ama bu bizim kaçıncı çalışmamız Gül'le beraber. O yüzden artık o da bir fenomen olacak. Dört kenarını köşelerini düzgün dönmeye dikkat ederek teyelledikten sonra kontrolümüzü yapıyoruz. Şimdi diğer kumaşımızı bunun yüzüne kapatarak hemen kenarından dikeceğiz. Ancak burada tek dikkat etmemiz gereken şey fistonun kaymaması ve eşit şekilde dikilmesidir.
Acemilerin burada ben teyellemesini istiyorum. Hatta Gülden bile teyellemesini istediğimde yapabileceğini fermuar ayağı kullanarak dikeceğini söyledi. Gayet güzel bir fikir. Ayaklarımızı çıkarıp fermuar ayağımızı da bulduktan sonra burada gördüğünüz gibi eşit miktarda, mutlaka eşit miktarda, çünkü kenarlar hem yamuk olur, eğri durur ve fistomuz da kötü gözükür. Ayaklarımızı ortalığa döktük ve fermuar ayağımızı koyduk. Tam kenarına sabitleyerek fistonun fermuarının makine dikişini yapacak. Ondan önce tabii ki teyelleyecek. Şimdi bakınız, burada belli bir aralığı boş bırakacağız. Çünkü battaniyeyi evet yüzüne çevireceğiz. Şöyle bir çevirebileceğimiz kadar boşluk bırakabiliriz. Burada bakın teyelledi ve boşluğunu bize Gül gösteriyor. Bu kadar bir boşluk yeterlidir. Diktikten sonra tabii ki videonun şimdi ilerleyen zamanlarında da göstereceğim şekilde kenarlarında eğrilik kalmışsa keseceğiz, düzelteceğiz ve köşelerini çıtlatmamız gerekecek. Eğer bu battaniyeden dikerseniz Instagram'dan bana dikiş sınıfı olarak ulaşıp sayfanızda etiketleyip paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Biz de sizi sayfamızda paylaşırız. Şimdi Gül buna fermuar ayağını takıyor makineye. Fermuar ayağının yardımıyla düzgün bir dikiş elde edecek. Fermuar ayağını her zaman kullanıyoruz. Biz çima dikişi dediğimiz dikişlerde de kullanıyoruz. Çok dibine yakın dikmemiz gereken yerlerde de fermuar ayağını kullandığımız oluyor. Burada gene dikkat etmeniz gereken ikinci püf noktası, tam köşelere geldiğimiz zaman döneceğimizde makine iğnesini içine batırıyoruz. Baskı ayağını öyle kaldırıyoruz ki köşelerde 90 derecelik açılar oluşturalım. Benim bu tip videolarım geçmiş gönderilerimde de var. Lütfen oynatma listelerimdeki eğitim videolarıma bakınız. Aynı zamanda bu battaniye dikişe yeni başlayanlar için de biçilmiş kaftandır. Çünkü dikimi çok kolay ve sizi dikişten soğutmayacak. Aksine dikişe ısındıracaktır. Dört köşemizin dördünü de döndükten sonra boşluk bırakmamız gereken yeri boş bırakarak, tabii çevirdikten sonra yüzünü, orasını tekrar dikeceğiz. Şimdi köşelerini çıtlatıyoruz. Köşelerini çıtlattıktan sonra eğrilik varsa onları düzeltiyoruz. Dört köşenin dördünü de çıtlatıp makasımızın ucuyla 90 derecelik bir açı oluşturarak battaniyemizi yüzünü çevirmeden önce mutlaka tabii ki ne yapıyoruz? Ütülüyoruz. Ütülerken çekmeyi ve çevirirken çekmeyi ben kamerayı açmayı unuttuğum için size çekememişiz, ama çevirdiğimizi, çevirmeden önce ütülediğimizi, çevirdikten sonra ütülediğimizi, açık bıraktığımız yeri diktiğimizi lütfen unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Biz çok ama çok beğendik. Dikiş sınıfından sevgiler herkese.